Burası Arjantin. Yaklaşık 100 yıl önce zengin, ekonomik açıdan güçlü ve gelişmiş bir ülkeydi. Hatta gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik rakibi olması bekleniyordu. Ama sonra bir şeyler ters gitti ve iflaslar, hiperenflasyonlarla dolu uzun bir ekonomik kriz süreci başladı. Bu bölümümüzde Arjantin ekonomisinin uçurumdan aşağı yuvarlanışının sebeplerini araştıracağız. Verimli tarımsal arazileri ve tarımsal ürün çeşitliliğine imkan sağlayan iklimi, Arjantin'in 1800'lü yılların sonunda sahip olduğu zenginliğin başlıca sebebi olacaktı. Dünyanın en büyük 3. ayçiçeği ve soya, 4. en büyük bal, 6. en büyük limon üreticisi konumunda olan Arjantin, o yıllarda ihraç ettiği ürünlerle Avrupa'nın karnını doyuran ülke olmuştu. Zamanla tarımsal arazilerini işletmeye kendi vatandaşlarının sayısı yeterli olmamış, hükümetin teşvikleriyle ülkeye göçmen kabul edilmeye başlanmıştı. 1869'dan 1914 yılına kadar Arjantin'in nüfusu kabul edilen göçmenlerle 4 katına çıkmıştı. Ülke büyüyor, ekonomi gelişiyor, ücretler artıyordu. Bu büyüme yabancı yatırımcının da dikkatini çekmiş ve karlılığı gören yatırımcı parasını bu ülkeye akıtmaya başlamıştı. 1880'lerde İngiltere'nin Arjantin'de 20 milyon sterlinlik yatırımı varken 10 yıl sonra bu rakam 150 milyona ulaşacaktı. Artan yatırımlarla tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalar kuruluyor, çiftliklerden fabrikalara demir yolları inşa ediliyordu. Bir ihracat süper gücü olmaya yaklaşan ve refah seviyesi durmaksızın artan Arjantin için gelecek parlak gözüküyordu. Ancak o parlak gelecek ne yazık ki gelemeyecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yatırımlar ülkeden çekilmeye başlayınca ekonomik durgunluk da devamında gelmişti. Savaş felaketinin yaraları sarılmadan 1929 yılında büyük buhran olarak bilinen küresel ekonomik krizin etkisiyle Arjantin'in tarımsal ürünlerine talep yine düşmüş ve Arjantin ekonomisi tekrar sarsılmıştı. Ekonomisinde çeşitlilik yaratamayan, tarımsal üretime aşırı bağımlı bu ülkede çiftliklerde ürünler tarlada kalmış, karlılık dibe vurmuş ve birçok çiftçi iflas bayrağını çekmişti. Krizden bunalan halk desteğini alan ordu 1930 yılında askeri bir darbe gerçekleştirmişti. Bu darbeyle anayasa askıya alınmış, siyasi partiler kapatılmış, bundan sonraki Arjantin siyasetindeki istikrarsızlığın başlıca sebebini oluşturacak darbeler süreci de böylelikle başlamıştı. Darbe ile yönetimi alan junta hükümeti tarıma dayalı ihracat politikasını terk etmiş ve ekonomide ithal ikamesine geçerek özel şirketleri kamulaştırmış, ithal ürünlere yüksek gümrük vergileri koymuş, devlet denetiminde kendine yetebilecek yerli üretimi teşvik etmiş, ihracatı da kısıtlamıştı. Uygulanan bu politika zamanla Arjantin ekonomisinin çöküşünü de derinleştirecekti. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Uyguladığı politika ile ekonomisini dünya pazarlarına kapatan Arjantin, 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen ekonomik büyümeyi de kaçırmıştı. Dünya değişiyordu. Ulusları zengin yapan şey artık tarım değil, sanayiydi. 2. Dünya Savaşı sonrası ülkeler büyürken Arjantin'de stagflasyon süreci başladı. Bunun etkisiyle enflasyon %297'ye kadar çıkmıştı. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 ve 1976 yıllarında gerçekleşen askeri darbeler sonucu oluşan siyasi istikrarsızlık beraberinde ekonomik sorunları da getirmiş ve bu sorunlar yıldan yıla artarak büyümüştü. Bitmeyen enflasyon ve askeri darbelerden dolayı ülke yorgun düşmüş, Latin Amerika'nın hasta adamı olarak görülmeye başlanmıştı. Nihayet korumacı ekonomi politikasına son veren Arjantin'de hasar beklenenden büyük olmuştu. 1975-1990 yılları arası gayri safi yurt içi hasıla %20 düşmüş, Arjantin sanayisi uluslararası rakipleriyle kıyaslanamayacak ölçüde geride kalmıştı. 1973-1991 yılları arası 18 yıllık süreçte 13 başkan, 21 ekonomi bakanı, 60'tan fazla Merkez Bankası başkanının değiştiği bu ülkeye yatırımcının gelmemesi ve ekonominin gelişmemesi de gayet doğaldı. Siyasi istikrarsızlığın bu kadar düzenli olduğu ülke ekonomisinde de elbette uzun vadeli planlama olamayacaktı. 1976'daki askeri darbeden sonra enflasyon %5000'e çıkmış, dış borçlar ise 3 yılda 3 katına yükselmişti. 1989'da Başkan Alfonso'nun enflasyonu kontrol altına alma programı geri tepmiş, hiperenflasyon %12.000'e ulaşmıştı. Bu süreçte mağazalar kapanmış, gıda kıtlığı yaşanmış, isyanlar çıkmış, ülkenin dört bir yanında süpermarketler yağmalanmaya başlanmıştı. Bitmeyen kriz süreci sonucu 1950 yılından bu yana Uluslararası Para Fonu'ndan 20'den fazla ekonomik program yardımı alan Arjantin, bu fonun da en büyük borçlusu konumunda bulunmaktadır.
Günümüzde burada yaşayan 46 milyon insanın %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Büyük umutlarla 2023 yılında devlet başkanlığına seçilen ekonomi profesörü Javier Milei, Arjantin ekonomisini bir asırdır devam eden kriz sarmalından bakalım çıkarabilecek mi?